Ani, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu topraklarının en eski yerleşim yerlerinden biridir. Ermeni krallığına başkentlik yapmış ve zaman içinde Babil, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlerin merkezi olmuştur. Bugün Türkiye'nin Kars ilinde, Akuryan Nehri'nin hemen batısında yükselen bu tarihi yerleşim, binlerce yıllık bir tarihi ve kültürel geçmişi bünyesinde barındırır. Ani'nin tarihini anlamak için, öncelikle bu kutsal toprakların ilk sakinlerine dikkat çekmek önemlidir. Tarih öncesi dönemi ve ilk yerleşimleri hakkında kesin bilgiler henüz elde edilmemiş olsa da, arkeolojik bulgular ve tarihi kaynaklar bu yerleşimin çok eski dönemlere, belki de tarih öncesi çağlara kadar uzandığını göstermektedir. Yapılan kazılar ve keşifler, 1000. 3000 yıllarına tarihlenen çanak çömlek parçaları ve taş aletler ortaya çıkarmıştır. Fakat Ani'nin asıl önem kazandığı dönem Orta Çağ'dır. İlk kez 5. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Ani, Ermeni kralı Kamsarakan ailesinin yönetimi altında hızla gelişmiş ve bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Şaşırtıcı olan şu ki, bu dönemde Ani, 100. nüfusa ulaşarak, o dönemin en büyük metropollerinden biri olmuştur. Tahmin edebilir misiniz? Bu, o dönem için oldukça büyük bir sayıdır ve Ani dönemin en büyük ve en önemli şehirlerinden biri yapmıştır. 10. yüzyılda Bagratuni Hanedanı'nın yönetimine geçen Ani, dahası, 961 yılında Bagratuni Kralı 1. Aşot'un yönetimi altında Ermenistan'ın başkenti ilan edilmiştir. İlk Ermeni kiliselerinin inşa edildiği bu dönem, aynı zamanda Ani'nin altın çağı olarak kabul edilir. Mimari, sanat, bilim ve ekonomi alanlarında büyük bir gelişme gösteren Ani, Binbir Kilise Şehri ve Dünyanın 40 Kapısı gibi isimlerle anılmaya başlanmıştır. Ani'nin bu dönemdeki başarısının arkasında, hanedanın desteği ve teşvikiyle gelişen güçlü bir ticaret ve sanayi ağı bulunmaktadır. Özellikle tekstil sanayi ve el sanatları alanında ün kazanan Ani, dönemin önemli bir ekonomik merkezi haline gelmiştir. Bu döneme ait çıkarılan birçok mimari yapı ve sanatsal eser, Ani'nin kültür ve sanat hayatına dair kıymetli bilgiler sunmaktadır. Biliyor muydunuz? Ani'nin en dikkat çeken yapısı, Bagratuni Hanedanı'nın hükümet merkezi olarak kullanılan ve günümüzde hala ayakta duran katedraldir. Bu gotik tarzdaki yapı, dışarıdan bakıldığında sade ve yalnız gibi görülse de, içerisinde barındırdığı detaylarla zengin bir tarihi ve kültürel mirası temsil etmektedir. Ani'nin tarihsel ve kültürel mirası, bugün hala büyük bir ilgi çekmektedir. Ancak, Ani'nin tarihinde de bilinmeyenler ve çözülemeyen gizemler mevcuttur. Arkeologlar ve tarihçiler, Ani'nin tarihini daha iyi anlamak ve bu eşsiz yerleşim yerinin gizemlerini çözmek için hala yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Bununla birlikte, Ani'nin tarih sahnesine çıkışı, gelişimi ve sonrasındaki dönüşümü hakkında bilinenler, bu muhteşem yerleşim yerinin tarihine dair merak uyandırıcı ve ilham verici bir hikaye sunmaktadır. Ani, binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürel mirasıyla, tarih ve arkeoloji meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibidir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve devamı için abone olmayı unutmayın. Ayrıca, bu tür konuları daha fazla keşfetmek isterseniz, yorumlar bölümünden konu önerilerinizi bekliyorum. Herkese keyifli seyirler ve görüşmek üzere. Ani'nin kent dokusunu şekillendiren ve ona özgün bir kimlik kazandıran en önemli unsurlardan biri, şüphesiz mimari ve sanat eserleridir. Bu eserler, Ani'nin tarihini okumamıza ve şehrin geçmişindeki dönemleri anlamamıza yardımcı olur. Ani'nin mimari ve sanatsal mirası, birçok medeniyetin etkisini ve bu topraklarda yaşayan toplumların kültürel izlerini taşır. Şaşırtıcı olan şey, bu eserlerin büyük bir kısmının günümüze kadar gelmiş olmasıdır. Depremler, savaşlar ve zamanın tahribatına rağmen, bu yapılar hala ayakta durmakta ve Ani'yi anlamak için paha biçilemez birer kaynak oluşturmaktadır. Bunlar arasında, özellikle dikkat çeken yapılar Ani Katedrali, Surp Pırkiç, Saint Xavier Kilisesi, Manuçer Camii ve Gagik Şatosu'dur. Ani Katedrali, Ani'nin en önemli ve en iyi korunmuş yapılarından biridir. Türkiye'nin en eski katedrallerinden biri olan bu yapı, Ermeni mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir. Katedral, Ermeni mimarisinin en üst düzeyde temsil edildiği bir yapıdır. Hemen yanında yer alan Surp Pırkiç Kilisesi ise, Ani'nin en ilginç ve en etkileyici yapılarından biridir. 10. yüzyılda inşa edilen bu kilise, özellikle dikkat çekici freskleri ve kabartmalarıyla ünlüdür. Biliyor muydunuz? Ani'nin en ilginç yapılarından biri de Manuçer Camii'dir. 1072 yılında inşa edilen bu yapı, Anadolu'da bilinen en eski camiidir. Manuçer Camii, tamamen taştan yapılmış ve plan olarak 4 eyvanlı bir yapıdır. Tahmin edebilir misiniz? Ani'de bir de şato bulunmaktadır. Evet, Gagik Şatosu, Ani'nin sıra dışı bir yapısıdır.
Gagik Şatosu, Ani'nin dört bir yanını kuşatan surların bir parçası olup, buradan Ani ve çevresinin panoramik görüntüsünü izlemek mümkündür. Mimari ve sanatsal eserler, Ani'nin tarihini ve kültürünü anlamada önemli araçlardır. Ancak, bu eserlerin yalnızca taştan yapılar olduğunu düşünmek hatalı olacaktır. Her biri, geçmişte yaşayan bir medeniyetin izlerini taşır ve o dönemdeki insanların hayatlarına, inançlarına, değerlerine ve sanatsal yeteneklerine dair ipuçları sunar. Bu nedenle, Ani'nin mimari ve sanatsal mirasını incelemek, aynı zamanda bu eşsiz yerleşim yerinin tarihini ve kültürünü anlama yolunda önemli bir adımdır. Ani'nin şehir dokusunu oluşturan mimari ve sanatsal eserler, sadece tarihi bir miras değil, aynı zamanda birer kültürel hazine olarak karşımıza çıkar. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu eşsiz yerleşim yerinde, her bir taş ve her bir eser, binlerce yıllık tarihin ve kültürün anısını yaşatır. İşte bu yüzden, Ani'nin mimari ve sanatsal eserlerini incelediğimizde, aslında bu eşsiz şehrin tarihini ve kültürünü okuyoruz. Bu nedenle, Ani'nin mimari ve sanatsal mirasını koruma ve bu eşsiz yerleşim yerinin hikayesini anlama çabası, sadece tarih ve arkeoloji meraklıları için değil, aynı zamanda tüm insanlık için önem taşır. Ani'nin sosyal yapısına ve günlük yaşamına yönelik detaylara odaklandığımızda, bu tarihi şehrin çok boyutlu ve renkli bir tablo çizdiğini görebiliriz. Şaşırtıcı olan şu ki, Ani'nin nüfusu 100.000 kadar olmuştur. Bugün bile büyük bir sayıdır ancak o dönem için neredeyse bir metropol düzeyindedir. Bu yoğun nüfus, Ani'nin karmaşık ve çok kültürlü bir toplum yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Düşünebiliyor musunuz? Aynı şehirde Ermeniler, Persler, Türkler, Kürtler, Araplar ve daha birçok etnik grup barış içinde yaşamıştır. Bu farklı topluluklar, Ani'nin sosyal ve kültürel dokusunu şekillendiren en önemli unsurlardan biri olmuştur. Farklı dil, din ve geleneklere sahip bu toplulukların bir arada yaşaması, Ani'nin zengin ve çeşitli bir kültürel mirasa sahip olmasını sağlamıştır. Biliyor muydunuz? Ani, aynı zamanda önemli bir dini merkezdi. Şehir içinde birçok kilise, cami ve dini yapı bulunmaktadır. Bu yapılar, Ani'nin dini çeşitliliğinin bir yansımasıdır. Ayrıca, bu dini yapılar, Ani'nin sosyal yaşamında da önemli bir rol oynamıştır. Ani'nin dini çeşitliliği, birçok farklı inanç ve geleneklerin aynı yerde buluştuğu bir merkez olmasını sağlamıştır. Ani'nin günlük yaşamına dair detaylar hala belirsizlik taşısa da, arkeolojik bulgular bazı ipuçları sunmaktadır. Örneğin, çanak çömlek parçaları, Ani sakinlerinin zengin bir seramik geleneğine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, metallerle işçilik ve taş oymacılık gibi el sanatları da oldukça gelişmişti. Bu, Ani'nin sadece bir ticaret ve dini merkez olmadığını, aynı zamanda zanaat ve sanatın da geliştiği bir yer olduğunu göstermektedir. Ani'nin toplumsal yapısının ve günlük yaşamının anlaşılması, bu önemli tarihi yerleşim yerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Ancak, Ani'nin karmaşık tarihini tamamen çözümlemek ve bu eşsiz şehrin gizemlerini tamamen aydınlatmak daha çok çalışmayı gerektirecektir. Bu nedenle, Ani'nin tarihi ve kültürel mirasını korumak ve daha fazla keşfetmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu, sadece tarih ve arkeoloji meraklıları için değil, tüm insanlık için önem taşımaktadır. Ani antik kenti, Anadolu'nun en önemli tarihi ve kültürel varlıklarından biridir. Ancak, bu kentin en ilginç özelliklerinden biri, her bir taşının, her bir sokağının, her bir yapısının bir hikaye anlatıyor olmasıdır. Bu hikayeler, Ani'nin tarihini, kültürünü ve geçmişini anlamamızı sağlar. Bu yazıda, bu hikayeleri arkeolojik bulgular ve tarihsel analizler ışığında keşfedeceğiz. Şaşırtıcı olan şu ki, Ani'nin arazisinde yapılan kazılarda, çok farklı dönemlere ait olan ve farklı türde objeler bulunmuştur. Bu objeler, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, bu antik kentin geçmişi hakkında önemli bilgiler sunar. Ani'de bulunan bu objeler arasında, Ermeni, İslam, Pers ve Gotik etkileri taşıyan mimari eserler, sanat eserleri, çanak çömlek parçaları, metallerle işlenmiş objeler ve daha pek çok farklı türde eser bulunmaktadır. Biliyor muydunuz? Ani'de yapılan kazılarda, aynı anda birçok farklı döneme ait eserlerin bulunması, bu antik kentin tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını kanıtlar. Bu da, Ani'nin tarihini ve kültürünü anlamada önemli bir ipucu sunar. Ani'nin arkeolojik bulguları arasında en çok dikkat çekenlerden biri, kuşkusuz, mimari ve sanatsal eserleridir. Bu eserler, Ani'nin tarihini ve kültürünü anlamada önemli araçlardır. Her biri, geçmişte yaşayan bir medeniyetin izlerini taşır ve o dönemdeki insanların hayatlarına, inançlarına, değerlerine ve sanatsal yeteneklerine dair ipuçları sunar. Tahmin edebilir misiniz? Ani'de bulunan çanak çömlek parçaları, metallerle işlenmiş objeler ve taş oymalar,
bu antik kentin sakinlerinin zengin bir zanaat ve sanat geleneğine sahip olduğunu gösterir. Bu, Ani'nin sadece bir ticaret ve dini merkez olmadığını, aynı zamanda zanaat ve sanatın da geliştiği bir yer olduğunu gösterir. Farklı dönemlere ait eserlerin varlığı, Ani'nin tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu medeniyetlerin de Ani'nin tarihine ve kültürüne katkıda bulunduğunu gösterir. Bu farklı medeniyetlerin izleri, Ani'nin mimari ve sanatsal eserlerinde, çanak çömlek parçalarında, metallerle işlenmiş objelerde ve taş oymalarında görülebilir. Bu bulgular, aynı zamanda Ani'nin çok kültürlü bir toplum yapısına sahip olduğunu da gösterir. Ani'nin mimari ve sanatsal eserlerinde, çanak çömlek parçalarında, metallerle işlenmiş objelerde ve taş oymalarında, farklı diller, dinler ve kültürlerin izlerini görebiliriz. Bu da, Ani'nin bir dönemler çok kültürlü bir topluma ev sahipliği yaptığını ve bu toplumun da Ani'nin tarihine ve kültürüne katkıda bulunduğunu gösterir. Sonuç olarak, Ani'nin arkeolojik bulguları, bu antik kentin tarihini, kültürünü ve geçmişini anlamada önemli bir araçtır. Bu bulgular, Ani'nin çok kültürlü bir topluma ev sahipliği yaptığını, farklı medeniyetlerin bu kenti şekillendirdiğini ve bu kentin sakinlerinin zengin bir zanaat ve sanat geleneğine sahip olduğunu gösterir. Bu bilgiler, Ani'nin tarihini ve kültürünü daha iyi anlamamızı sağlar ve bu eşsiz antik kentin gizemlerini biraz daha aydınlatır. Ani'nin harabeleri üzerine durup düşündüğünüzde, adeta zamanda yolculuk yapmış gibi hissedersiniz. Bu eski kent, tarihinin derinliklerine gömülü birçok sırrı barındırıyor. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Ani, zamanla birçok dönüşüme uğramış ve bu süreçte birçok hüzün ve sevinç yaşamıştır. Bu zaman yolculuğu, aynı zamanda, bize Ani'nin tarihindeki olayları ve bu olayların Ani'nin bugünkü hali üzerindeki etkisini daha iyi anlama fırsatı sunar. Şaşırtıcı olan şu ki, arkeolojik bulgular, Ani'nin tarihini ve kültürünü anlamamıza yardımcı olurken, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılabilecek değerli bilgiler de sunar. Ani harabeleri, sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceği de aydınlatır. Çünkü bu eski kent, tarihinin sırlarını keşfettikçe, gelecekteki potansiyelini de gözler önüne serer. Biliyor muydunuz, Ani'nin harabeleri arasında dolaşırken, bir yandan da kültürel mirasın ve tarihi belleğin önemini daha iyi kavrarız. Ani'nin hikayesi, bize geçmişin izlerini korumanın ve bu izleri geleceğe taşımanın ne kadar değerli olduğunu anımsatır. Çünkü tarih, bize kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi hatırlatan bir pusuladır. Ani'nin harabeleri, bu pusulanın en değerli parçalarından biridir. Tahmin edebilir misiniz? Ani'nin korunması ve araştırılması, sadece arkeoloji ve tarih meraklıları için değil, aynı zamanda tüm insanlık için önemlidir. Bu eski kent, kültürel çeşitlilik, tarihi süreklilik ve insanlık mirası konularında önemli bir örnektir. Ani'nin keşfedilmemiş sırlarının ortaya çıkarılması, tarihi ve kültürel mirasımızın zenginleşmesine katkı sağlar. Gelecekte, Ani'nin sadece tarihini değil, aynı zamanda kültürel değerlerini de araştırmaya devam etmeliyiz. Ani'nin arkeolojik bulguları, tarihi ve kültürel mirasımızın bir parçasıdır. Bu bulgular, bize Ani'nin geçmişini anlatırken, aynı zamanda gelecekteki çalışmalar için de değerli bilgiler sunar. Ani'nin sırlarını keşfettikçe, tarihi ve kültürel mirasımıza olan saygımızı ve anlayışımızı da derinleştiririz. Sonuç olarak, Ani'nin arkeolojik bulguları ve tarihi değerleri, geçmişin sırlarını keşfetmek ve bu sırları geleceğe taşımak için değerli bir kaynaktır. Ani'nin tarihini ve kültürel mirasını anlamak, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasımızı anlamak demektir. Bu nedenle, Ani'nin tarihini ve kültürel mirasını korumak ve araştırmak, sadece tarih ve arkeoloji alanında değil, aynı zamanda kültürel mirasın önemini anlamak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak açısından da önemlidir.